Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizler için yine bir el açması baklava tarifi hazırladım. Bayramda yapabileceğiniz muhteşem bir baklava tarifi oldu. Hemen hamurunu yoğurarak tarifimize başlayalım. Yoğurma kabına bir tane yumurta aldım. Üzerine 1 çay bardağı su ekliyorum. 1 çay bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 yemek kaşığı sirke. 1 yemek kaşığı yoğurt. 2 yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Sonra ununu ekleyeceğim. Toplamda 4 su bardağı un kullandım ama ilk önce kontrollü olarak ekliyorum. Unun bir kısmını ekledim. Hamurumu yoğurmaya başladım. Sonra kalan kısmını ekliyorum. Mutlaka sizler de kontrollü ekleyin. Çünkü unun markasından dolayı ölçüde ufak tefek değişiklikler olabiliyor. Bu yüzden mutlaka kontrollü ekleyelim. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Hamuru toparladım. Bakın kıvamı bu şekilde olacak. Biraz daha yumruklayıp pürüzsüz hale gelene kadar yoğuruyorum. Ve sonrasında beze yapıp dinlendirmeye alacağım. Hamurumdan 12 adet beze yaptım. Ve bol nişasta ile küçük küçük açıyorum arkadaşlar öncelikle. Bakın bu şekilde bu boyutta açtıktan sonra aralarına da nişasta serptim. Ve üzerini poşetle kapatıp 4-5 saat dinlendireceğim. Eğer vaktiniz varsa akşamdan yoğurun ve buzdolabında bu şekilde üzeri kapalı olarak dinlendirebilirsiniz. Şimdi hamurlarım dinlendi ve baklava yufkalarımı açmaya başlıyorum. Yine bol nişasta serperek açacağım. Başta bol nişasta serpelim, sonrasında nişasta kullanmayalım arkadaşlar. Yufkamızı büyüttükten sonra. Hamurum güzelce dinlendiği için çok kolay bir şekilde açılıyor gördüğünüz gibi. Bir tane yufkayı çok kısa sürede açabiliyorsunuz. Bakın açtım şimdi ilk yufkamı. Hiç yırtılma olmadı. Gayet güzel bir şekilde açıldı. Açtığım bu ilk yufkayı bu şekilde seriyorum tepsiye. Kenarlarından sarkan kısımları kesip tekrar üzerine bir kat olarak ekleyeceğim. Bu şekilde tepsinin kenarından oklava ile gittiğimiz zaman kolaylıkla kesiliyor. Şimdi kestiğim parçaları alıyorum ve tekrar bir kat olarak tepsinin içerisine sereceğim. Açtığım bu yufkaların birkaç tanesini bu şekilde büzmeden sereceğim. Ve sona doğru, yani baklavamın üst kısmına doğru geldikçe yufkaları büzerek sereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk yufkamızdan 2 kat elde etmiş olduk. Gördüğünüz gibi kenardan çıkan kısımlarıyla da bir kat elde ettim. Baklava yaparken öncelikle yumuşacık ve pürüzsüz bir hamur yoğurun. Ondan sonra bezeleri ayırdıktan sonra bezelerinizi bu şekilde küçük küçük açın ve üzeri kapalı olarak en az 4-5 saat dinlendirin. Eğer akşamdan dinlendirecekseniz buzdolabında dinlendirin mutlaka. Ve dinlenen hamurunuzu sadece nişasta kullanarak açın. Kesinlikle un kullanmayın arkadaşlar. Püf noktalarını uyguladıktan sonra kesinlikle çok güzel baklavalar açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci yufkamı da açtım. Aynı şekilde tekrar tepsinin üzerine seriyorum. Oklava ile kestikten sonra kenar kısımlarında tekrar bir kat daha oluşturacak şekilde üzerine seriyorum. Hamurumdan 12 tane beze yapmıştım arkadaşlar. 6 tanesini baklavanın alt kısmı olarak şekilde yaptım.
Üzerine cevizini serptim. Sonra kalan 6 bezeyi de baklavanın üst kısmı olacak şekilde yaptım. Bayram için bu tarifimi mutlaka yapın diyorum. Gerçekten görüntüsü muhteşem oluyor. Çıtır çıtır çok lezzetli bir baklava oluyor. Şimdi cevizini ekliyorum. Cevizi rondodan ince bir şekilde çektim ve bolca ekliyorum. Alttaki yufka görünmeyecek şekilde ekledim arkadaşlar. Eğer 2-3 kata bir ekleyecekseniz bu kadar bol eklemenize gerek yok. Diğer yufkalarımı da aynı şekilde açıyorum ve baklavamın üst kısmına artık yufkaları büzerek ekleyeceğim. İnce bir oklavaya sardım ve bu şekilde büzüyorum. Şimdi tepsinin üzerine tekrar açarak sereceğim. Bu şekilde görüntüsü muhteşem oluyor ve daha çıtır çıtır oluyor arkadaşlar. Geçen bayramda da yine bu şekilde yufkaları büzerek yapmıştım ve çok güzel bir baklava oldu. Daha çıtır çıtır oldu ve görüntüsü muhteşem oldu. Yaptığım bütün baklava tariflerini kanalıma girip oynatma listesinden baklavalar kısmına bakarak görebilirsiniz. Bütün baklava tariflerimi oradan bakıp istediğiniz baklavayı yapabilirsiniz. Hepsi garantili tariftir arkadaşlar. Şimdi baklava yufkamın kenarlarını kestim. Gördüğünüz gibi aynı altta yaptığımız gibi. Sadece bu sefer yufkaları büzerek yapıyorum. Kenardan kalan kısımları yine bir kat olacak şekilde sererek bu şekilde baklavamı tamamlıyorum. Bakın çok güzel görünüyor bu şekilde. Şimdi yufkaları bu şekilde serdikten sonra oklavayla kesiyorum ve tepsinin içinde kalan kısmını oklavayla alıyorum ve yüzlük kısmı olarak kullanacağım. Son 2-3 yufkayı bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bakın kestikten sonra oklavayla alıp bir kenara koyuyorum. Kenardan çıkanları tepsiye serdikten sonra bu yüzlük kısmı olacak kısımlarını tekrar üzerine sereceğim. Baklavamın görüntüsü daha güzel olması için bu işlemi hep yapıyorum ben. Bu yüzlük olarak kullandığım kısımları son 2-3 yufka kalarak yapıyorum arkadaşlar. Ve kurutmamaya dikkat ediyorum. Kurursa yine kırılmalar, yırtılmalar olur. En son bütün yufkaları tepsiye serdikten sonra yüzlük olarak ayırdığım bu yufkaları tekrar tepsimin üzerine seriyorum. Şekli ve görüntüsü daha güzel, daha muntazam oluyor. Bu şekilde yaptığım tepsi baklavalarında kesinlikle bu yüzlük kısmını ben yapıyorum her zaman. Şimdi kestiğim bu yüzlük yufkaları da serdikten sonra baklavamızın açma ve tepsiye yerleştirme işlemlerini tamamladım. Kenarlarını bu şekilde bıçakla içe doğru bastırıyorum. Kenar kısımlarını da bu şekilde içe doğru bastırma işleminde mutlaka yapın. Daha güzel oluyor arkadaşlar o zaman. Ve şimdi kesme işlemine geçtim. Önce ortadan ikiye kesiyorum. Sonra eşit genişlikte kesmeye devam ediyorum. Baklava dilimi veya kare şekilde kesebilirsiniz. Ben bu sefer baklava dilimi şeklinde keseceğim. O yüzden biraz ince ince kesiyorum. Baklava dilimi ince olduğu zaman daha güzel oluyor arkadaşlar. Çok fazla kalın kesmiyorum. İlk önce tepsimize düz çizgiler kestikten sonra hafif yan çevirip bu şekilde baklava dilimi olacak şekilde kesiyoruz. Kesme işlemini tamamladım. Bakın çok güzel oldu. Şimdi baklavamı yağlayacağım. 300 gram tereyağını erittim ve süzdürdüm arkadaşlar. İçerisinde peynirleri kalmaması için. Baklavanın üzerine gelirse yanıklar oluşuyor çünkü. Mutlaka sizler de süzdürerek yapın. Ve erittiğim tereyağını gördüğünüz gibi baklavamın üzerine eşit bir şekilde döküyorum. Önceden ısıttığım 170 derece fırında baklavamı tam 1 saat pişirdim arkadaşlar. Alt üst ayar değil, fanlı olarak pişirdim bu sefer. Şimdi fırına gönderiyorum baklavamı. Baklavamız pişerken şerbetini hazırlıyorum. 3,5 su bardağı toz şekeri tencereye aldım
ve 4 su bardağı su ekliyorum üzerine. Ve ocağın altını açıp kaynamaya bırakıyorum. Bir ince dilim limonu da kestim. Şerbetin içerisine ekliyorum. Kaynamaya başladıktan sonra süre tuttum ve 15 dakika kaynattım şerbeti. Baklavam çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Tam 1 saat pişirdim fırında. Şimdi aldım fırından ve ocağın üzerine koydum. Ocağın altını da yarım ateşe açtım. Ve şerbetini bu şekilde döküyorum. Şerbeti sıcak, tatlısı sıcak olacak şekilde döktüm. Baklavamız bu şekilde daha güzel oluyor. Çıtır çıtır arkadaşlar. Şerbetini içine daha güzel alıyor. Görüntüsü şimdiden muhteşem oldu gördüğünüz gibi. Şerbetli buluşturunca daha da güzel görünüyor. Şerbetin hepsini ekledikten sonra ocağın altını kapattım. Baklavamın görüntüsü her şeyi anlatıyor zaten. Gerçekten lezzeti de çok güzel oldu. Çıtır çıtır bir baklava oldu. Şöyle servis tabağına da alıp sizlere göstereyim içini ve çıtırlığını. Baklavamın yakından görüntüsü de şu şekilde bakın. Katları tek tek sayılıyor. Muhteşem oldu. Tarifime birebir uyarak verdiğim püf noktalarını uygulayarak bu muhteşem baklavalardan sizler de yapabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Bayramda tarifime uyarak baklavanızı yapın ve övgüleri kapın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden hemen haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.